Bu videoda Pakistan'ın ilginç sokak doktorlarını, şu şekilde muayenehanesi, sokakta yaptıkları enteresan tedavi yöntemlerini dişi yapıştırmak için bir şey yaptı. ve Pakistan'ın bu sıra dışı geleneklerini keşfedeceğiz. O zaman hazırsanız gelin Lahor'un çılgın sokaklarına doğru yola çıkalım. Pakistan'ın büyüleyici ve kaotik şehri Lahor'dayım. Burası bugüne kadar gördüğünüz şehirlerden tamamen farklı. Daracık sokaklarda birbiriyle yarışan arabalar, motorlar ve yürüyen insan kalabalığı. Burada hayat sanki hiç durmayacakmış gibi bir enerjiyle akıyor. Bir taraftan baharatlı yemek kokuları yayılırken diğer taraftan kulağınızı delercesine yükselen korna sesleri duyuyorsunuz. Evet, burada kaos bir yaşam biçimi. Ama bu kaos aynı zamanda Lahor'un ruhunu oluşturuyor. Lahor'da hayat tam anlamıyla sokakta yaşanıyor. Yemek tezgahları, sokak pazarları, berberler, tamirciler, ayakkabıcılar. Burada sokaklarda ne ararsanız bulabilirsiniz. Hatta doktorları bile. Evet, yanlış duymadınız. Doktorlar. Pakistan'da özellikle Lahor gibi büyük şehirlerde sokaklar adeta bir hastane gibi hizmet veriyor. Burada dişçiden ortopedi doktoruna kadar birçok meslek grubundan insan bulabilirsiniz. Peki bu doktorlar kim? Burada nasıl çalışıyorlar? Bu yöntemler ne kadar güvenilir? Bu bir gelenek mi? Yoksa sadece çaresizliğin getirdiği bir çözüm mü? İşte tüm bu soruların cevabını almak için bugün Pakistanlı arkadaşım Ahmet'le Lahor'un en eski sokaklarına bu doktorları bulmaya gidiyoruz. Şimdi sokak dişçisini bulduk. Bütün tedavileri yapıyormuş. İşte dolgudan temizliğe. Şimdi bir tane müşterisi var ve müşterinin dişini temizleyecek galiba. Çürüğünü tedavi edecek. Gelin bakalım nasıl yapıyor. Şu şekilde muayenehanesi. Bakın şöyle de tabela yapmış kendine. Muhteşem. Doktorumuz, dişçimiz. Şöyle malzemeleri. Şimdi böyle bir yerde tedaviye başlıyor. Ölçü alıyor. Eliyle aldığı ölçüye göre dişi inceltiyor. Törpülüyor yani, gerçekten inanılmaz. Bu dişi yapıştırmak için şöyle yaktı ve karıştırıyor. İlginç gerçekten. Şimdi önce yapıştırıcıyı yapıştırdı. Şimdi de dişi oturtuyor. Allah'ım inanılmaz. Isır dedi. Galiba yüksekliğini ölçmek için. Okey. Tekrar bir yapıştırıcı yapıyor. Okey. Sağlamlığını gösterdi şimdi de. Good. Peki, günün şakasına gelelim. Bu dişçimizin ağzında bir tane bile diş yok. Neden senin dişin yok diye sordum ve şu cevabı verdi. Okay, he need a complete set and that is bit expensive. Okay. कितने अरसे से आप ये काम जो है कर रहे हो? ये मुझे 35 साल हो गए हैं। 35 साल. हाँ जी। Şimdi dişçimizin yeni diş takması yaklaşık $1,500'a mal oldu. Bu arada ben gelince herkes toplandı. Herkes şu an videoya şöyle katılıyor. Peki, bu insanlar neden hijyenik olmayan bu yöntemi tercih ediyor? Bunun arkasında bir hikaye var ve videonun ilerleyen kısmında bu hikayeden bahsedeceğim. Ama gelin öncesinde diğer ilginç sokak doktorlarını görelim.
Şimdi yolda giderken kulak temizliği yapan birisini gördük. Bir çubuk sokuyor. Bu şekilde kulak temizliyorlar. Bu da yine geleneksel yöntemlerle babadan oğula aktarılan bir meslekmiş. Şimdi çubuğu temizliyor. Hatta abiyle konuşurken şöyle bir şey öğrendim ve şok oldum. He is sitting here from the last 60 years. Wow. Last 60 years, and his father profession was the same. So he learned everything from his father. Bu kulak temizleyicisinin hemen yanında da değişik bir dövmeci gördük. Sokakta motoruyla gezen seyyar bir dövmeci. This is your shop. Okay. How much the small one? How much the price? Small word only 500. 500. Wow, it's so cheap. Okay. İsterseniz Pakistan'a gelip dövme yaptırabilirsiniz. Yani $1,5 gibi bir şey küçük olanı. Like this. It's 500. Böyle bir dövme $1,5. Selamünaleyküm. Bu sokakta çok fazla doktor var. Mesela bakın, burası bir ortopedi doktoru. Burası ortopedi doktoru. Burası ortopedi doktoru. Şimdi şöyle bir ortopedi doktoru bulduk. Ahmet gitti konuşmaya, video çekebilir miyiz diye izin alacak. Ondan sonra da gidip çekeceğiz eğer izin verirlerse. जॉइंट की रिप्लेसमेंट यानी कि जॉइंट जोड़ जो निकल जाते हैं उसकी। Bu sokak ortopedi doktorları ya da şifacılar demek daha doğru olur. Kırık çıkık, burkulma gibi kas iskelet sisteminde olan sorunları tedavi etmeye çalışıyor. Aslında eskiden bizde yaygın olan kırık çıkıkçılar gibi. Peki bu tedavileri nasıl mı yapıyorlar? Önce hastanın hangi kemiğinde sorun olduğunu öğrenmek için eliyle hissederek anlamaya çalışıyor. Eğer kırık varsa bir tahta parçası ya da basit bir atel gibi bir parça takıyor ya da burkulma gibi durumlarda bitkisel ilaçlar sürüyor. Şurada şöyle bir bölüm var. Bitkisel ilaçları. Eğer eliyle anlamazsa da X-ray çektiriyormuş. Şu içeride X-ray cihazı varmış. O röntgenleri hep kendisi çekiyormuş. Yani ben hastanede çekiyorlar sandım. They have the X-ray service. They have. Okay. Okay. And how much did you pay for this? I paid him 900 rupees. 900. Almost $3. Bu işi yapan birçok kişi gibi bu doktor da mesleğini babasından öğrenmiş. Hatta bu adamla konuştuğumuzda ailesinin 4 nesildir bu işi yaptığını öğrendik. It's a family job from 4th generation. He's in the same business. Ben oradayken gördüğüm bu kalabalığa şaşırdım. Çünkü bu kadar çok insan beklemiyordum. Peki şimdi gelin bu doktorların neden bu kadar çok yaygın olduğuna bakalım. Bu doktorları gördüğünüzde belki şaşırdınız, belki de sizi gülümsetti. Ama onların arkasındaki hikaye aslında düşündüğünüzden çok daha derin ve acı bir gerçeği anlatıyor. Pakistan'da milyonlarca insan modern sağlık hizmetlerine erişemiyor. Çünkü burada sağlık sistemi ücretli ve hastaneler pahalı. Örneğin sokakta bir diş tedavisi $1,5 bir dişçide muayene ücretleri en az $15-20 başlıyor. İşte bu yüzden sokakta gördüğünüz bu doktorlar var. Onlar bu insanların sağlık hizmeti alabilmesi için son çare. Hatta konuştuğum bir sokak doktoru şöyle dedi. हमारी तो लेम नहीं है। ठीक है। हम उतना काम करते हैं जितना गरीब गुर्दा लोग आते हैं। हॉस्पिटल में काम नहीं होता, प्राइवेट काम नहीं होता, पैसे बहुत होते हैं, हम कम दाम में काम कर देते हैं और हम दांत नहीं निकालते, मेडिसिन दवाई नहीं देते। हमारा काम है गरीब गुर्दा लोग आते हैं, हम उनका काम कर देते हैं। Evet, aynen böyle dedi ve haklı da. Bu görüntüleri ekran karşısında izlerken kim böyle yerlere gider ki ya demişsinizdir. Ben de ilk duyduğumda böyle dedim. Ama buraya gelip görünce anladım. Bu mekanlar birçok insanın ağrılarını dindirmesine ve hayatlarına devam etmesine yardımcı oluyor. Yani buraya gelen insanları değil, bu insanları bu duruma getiren sistemleri yargılamamız gerekiyor.
Dünyanın her yerinde sağlık bir ayrıcalık değil, bir hak olmalı. Herkesin güvenli, hijyenik ve erişilebilir bir tedaviye ulaşma hakkı olmalı. Ama maalesef dünyanın birçok yerinde milyonlarca insan için bu hala bir hayalden ibaret. Son olarak da bana çok ilginç gelen ve sokakta karşılaştığım bu şifacıyı göstermek istiyorum. Bu hayvanların vücutlarından bu tarz böyle yağlar çıkartıyorlarmış. Ve bunlar daha çok eklem tedavilerinde, işte dizde ve eklem tedavilerinde kullanılıyormuş. Firavun faresi var, yılan var, kertenkele var, çakal var. Bu hayvanlar avlanıp vücutlarından etik olmayan yöntemlerle bu yağlar elde ediliyor. Pakistanlı arkadaşlarımla konuşurken bu yağları kullanan insanların çok fazla hastalanmasından dolayı devletin bu tarz yerleri kapattığını öğrendim. Çünkü bu yağlar sadece sürülmesi için değil, içilmesi için de satılıyormuş. Bu da çok fazla sağlık sorununa yol açıyor ve bu sorunlar diğer sokak doktorlarına göre çok fazla. Bir de devlet insanların sağlık hakkına erişemediğinin farkında. Bu yüzden sokak doktorlarına bir şey demiyor ama şifacılara karşı harekete geçmiş. Çünkü bu yabani hayvanlar çeşitli virüsler taşıyor ve son yaşanan salgından sonra bunların nasıl kitlesel felaketlere ulaştığını üzücü bir şekilde gördük. Evet, işte bu şekilde. Ben bu sokak doktorlarını, yani aslında sokak doktorları diyorum ama bu insanlar gerçekten doktor değil ve hiçbir uzmanlığı yok. Videoda bunu vurguladım ama tekrar vurgulamak istiyorum. Neyse, bu doktorları birkaç videoda görmüştüm ve merak ettim. Buraya gelince de araştırmak istedim açıkçası. Çünkü ilginç bir konu ve Hindistan'da da var bu. Yani aslında bu uzun yıllardır süren bir gelenek. Neyse, gelmişken araştırmak istedim ve ilginç şeyler öğrendim. Öğrenmişken de paylaşmak istedim. O zaman videoyu burada kapatalım. Destekleriniz benim için çok değerli. O yüzden videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca dilerseniz beni süper teşekkürle de destekleyebilirsiniz. O zaman diğer Pakistan videolarında görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın.